Baktığımız zaman bugüne kadar tabii ölü sayısı çok fazla artıyor. Bununla beraber de %70'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. 7.000'den fazla hala kayıp insan var. 65.000'in üzerinde yıkılmış, enkaza dönmüş bina var. Bunların altında hala insanlar var, yaralılar var, ölüler var. Bunları kurtarmak için bir taraftan yoğun bir çalışma sürüyor ama İsrail ordusu bazı noktalarda bunlara da engel oluyor. 300.000'in üzerinde binada diyebilirim ki hasar almış durumda ne yazık ki. Ve baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediği yönünde bir bilgi paylaşılmıştı. Bir insani işler koordinasyonundan bir bilgi paylaşılmıştı ve baktığımız zaman da yayımlanan bir rapor vardı. Bu rapora göre de yılın ilk 10 gününde Gazze şeridinin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatının yalnızca 3'üne müsaade edildiği yönünde bir bilgi paylaşılmıştı Birleşmiş Milletler'den. Ve baktığımız zaman raporda bazı çarpıcı detaylar da vardı. İnsani yardım ortaklarının Gazze'nin kuzey kesimlerini kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlama yeteneği ve bununla beraber de erişimin sürekli engellenmesi yönünde de İsrailli yetkililerin koordineli bir şekilde güvenli erişimiyle beraber sağlanması yönünde bazı noktalarda kısıtlanıyor. Adı altında bir aslında çarpıcı iddia vardı Birleşmiş Milletler'den. İsrail'in yine bu noktada içeriye girmesi planlanan yardımların önüne geçtiği yönünde bazı başlıklar atıldı ve insani yardım için de ortaklarının felç ettiği yönünde bir vurgulama yapılmış oldu. Şimdi baktığımız zaman İsrail'in aşırı sağcı bakanı var. 98 gündür aynı isimden aslında sık sık bahsediyoruz. Ben Gvir, refahın işgal edilmesi istediği ortaya çıktı. Yapılan bazı aslında kabine toplantıları vardı. Hükümetin içerisinde de bazı noktalarda karşı karşıya gelmeler oluyordu ve bir haber yayınlanmıştı aslında. Bu haberde de İsrail'in güvenlik kabinesinin çarşamba günü yapılan toplantısının ise oldukça sert geçtiği, sert tartışmalara da sahne olduğu yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in İsrail ordusunun Gazze'nin ve Mısır'ın sınırında yer alan bazı noktalarda İsrail saldırıları nedeniyle de yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın nüfusun da refah sınırı bölgesinden işgal etmesi gerektiğini de söylemiş oldu Ben Gvir. Zaten günlerdir aynı isimden bahsediyoruz. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir zaten aşırı sağcı olması gerektiğinden kaynaklı bazı noktalarda da hükümette de sert eleştirilere de doğrudan kendisi sebep olabiliyor. Şimdi bir taraftan tabii söylüyoruz, bir taraftan bugün de gözler Lahey'deydi. Hollanda'nın kenti Lahey'deydi. Bölgede dün tabii dava açılmıştı, dava başlamıştı Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından ama bugün de önemli yine bir toplantı, önemli bir dava görüşülüyordu. Çünkü İsrail kendisini savunmak için bugün oradaydı ve baktığımız zaman da soykırım davasının ikinci duruşmasında da aslında önemli başlıklar vardı, önemli detaylar vardı ve dün görülmeye başlanmıştı ve baktığımız zaman bölgede tabii gerilim de bir taraftan artıyor. İsrail medyasına yansıyan bazı noktada aslında bir takım aslında öngörüler var. Buraya yansıyan bazı öngörüler var. İsrail'in devlet televizyonu Kan'a yansıyan, Kanal 12'ye, Kanal 13'e yansıyan bazı noktada gelişmeler var. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman Mustafa Yıldız, Gazze şeridinin içerisinden bir taraftan tabii kötü haberler gelmeye devam ediyor ama bir taraftan da Mossad ajanlarının, Mossad direktörlerinin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler yaptığı yönünde de bilgiler paylaşılmıştı. Tabii bunların hepsi aslında birer soru işareti çünkü net bir açıklama henüz gelebilmiş değil. Ancak şöyle bir dedikodu da var aslında. Parantez içinde bunu söylüyorum. Mossad direktörlerinin bölgede bulunan Hamas liderlerinin farklı bir ülkeye geçmesi yönünde yapılacak bir anlaşmadan dolayı ateşkesin sağlanabileceği yönünde bazı iddialar var. Yine aynı zamanda rehinelerin kademeli olarak doğrudan takas yoluyla İsrail'e teslim edilmesi yönünde bir bilgi paylaşılıyor. Tabii bunun karşılığında ise ateşkesin sağlanması olabilir adı altında bazı açıklamalar var ama bunların hepsi birer soru işareti. Hamas tarafından da bir açıklama vardı. O da yaptığı açıklamayla beraber 98 gündür süren saldırıların tam anlamıyla kesilmesi yönünde ve bunun karşılığında da ellerinde bulunan rehinelerin karşılıklı olarak takas, peyderpey takas yapılması yönünde de bir bilgisi oldu. Bunların hepsi ama biraz önce de bahsettiğim gibi birer soru işareti. Önümüzdeki günlerde muhtemelen
yapılan görüşmelerin ardından bunlarla ilgili bir sonuç da çıkacaktır. Ve ne yazık ki ama 98 gündür Gazze'nin içerisine yoğun bir saldırı var. Bunu söylemekte tabii ne yazık ki her geçen gün sayının arttığını, ölü sayısının, yaralı sayısının arttığını söylüyoruz ama bir taraftan da bugün 14. Cuma ne yazık ki İsrail polisinin Filistinlilere, Müslümanlara karşı sert bir müdahalesiyle geçti. Gelişmeler oldukça da yine aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.